Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tam kıvamında pişmiş, lokum gibi çok lezzetli ciğer sote nasıl yapılır? Onun yapımını göreceğiz. Bu nefis ciğer tarifini nasıl yaptım? Dilerseniz hep beraber buyurun yapımını görelim. Burada 1 kilogram karaciğer var. Hazır doğranmış bir şekilde aldım. Bir süzgece alacağım. Güzelce musluğun önünde şöyle çok hafif bir yıkayacağım. Kanı süzülsün. Daha sonra dilerseniz kuyruk yağı kullanabilirsiniz. Ama ben tenceremin altına yeteri miktarda zeytinyağı ekledim ve iyice ısındıktan sonra yıkamış olduğum ciğerleri içine bıraktım. Bu şekilde pişirmeye başladım. Şimdi sebzelerini hazırlıyorum. 2 adet kapya biber, 1 adet kuru soğan, 4-5 tane de manken biber kullanıyorum. Ciğerlerimizi de arada bir karıştıracağım. Daha sonra sebzelerimizi hazırlayacağız. Öncelikle bir baş kuru soğanı gösterdiğim şekilde ince ince doğrayalım. İki adet de kapya biber kullanacağım. Onları da güzelce yıkadım. Çekirdeklerini çıkardım. Evet, soğanlarımızı da bu şekilde birbirinden ayıralım. Kırmızı biberlerimizi de gösterdiğim şekilde böyle doğrayalım. Çatala daha iyi gelir ve pişerken yemeğin içinde eriyip kaybolmaz. Evet, bu şekilde biraz iri doğradım. Daha sonra birkaç tane manken biber kullanıyorum. İstediğiniz yeşil biberi kullanabilirsiniz. Biberleri de gösterdiğim şekilde 1,5 santim genişliğinde doğruyorum. Çok fazla küçültmüyorum ki pişerken eriyip kaybolmasın diye. Evet, sebzelerimi hazırladım. Bu arada ciğerler de kavrulmaya devam ediyor. Şimdi suyunu bıraktı. Bıraktığı suyu çekene kadar pişireceğim. Daha sonra zeytinyağında güzelce kavrulacaktır. Evet, suyunu çekti. Güzelce pişti, yumuşacık oldu. İyice piştikten sonra bir adet soğanı doğramıştım. Onu ekledim. Beraber 5 dakika kadar soğanlar diriliğini kaybedene kadar karıştırarak pişiriyorum. Hazırlamış olduğum kapya biberleri de ekledim. Onu da 2-3 dakika beraber bu şekilde arada karıştırarak pişiriyorum. Çok fazla sebzeleri pişirmemek gerekiyor. İçinde rengini ve görüntüsünü kaybetmemeli. Böyle çatala gelecek şekilde pişecek fakat böyle erimeyecek içinde. Kıvamı o şekilde olmalı. Evet, önce kuru soğanları, sonra kapya biberleri, en son olarak da hazırlamış olduğum yeşil biberleri ekliyorum. Dediğim gibi istediğiniz acı sivri biber de kullanabilirsiniz. Dolmalık biberi bile kullanabilirsiniz. Onu da jülyen şeklinde doğrayıp
kullanabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi de yeşil biberler yumuşayana kadar güzelce arada karıştırarak pişirelim. İyice pişmiş olması gerekiyor. Diri olmamalı. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim şu anda ve sakatatların olmazı mutlaka kimyon ekliyorum. Ciğere kimyon çok yakışıyor ve acı pul biber 1,5 tatlı kaşığı ekledim. Ciğere acı çok yakışır. Şimdi bir sürede bu şekilde baharatlarıyla beraber yeşil biberler de yumuşayana kadar güzelce kavurma işlemine devam ediyorum. Hiç başından ayrılmıyorum. Çok da fazla ciğerleri kurutmamak gerekiyor. Çok fazla pişirmemek gerekiyor. Onun kıvamını iyi ayarlamak gerekiyor. Dediğim gibi isterseniz kuyruk yağı kullanabilirsiniz. Kuyruk yağıyla yaparsanız başında kuyruk yağını iyice erittikten sonra ciğerleri o şekilde içinde pişirebilirsiniz ama bizde kolesterol çok fazla olduğu için kuyruk yağı kullanmıyorum. O yüzden zeytinyağıyla yapıyorum. Hem daha lezzetli oluyor hem de daha sağlıklı oluyor. Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Mis gibi de kokular yayılmaya başladı. Piştiği de kokusundan belli oluyor. Bu şekilde yaptıktan sonra isterseniz lavaş ekmeği de hazırlayabilirsiniz. Lavaş ekmeğiyle de gerçekten dürüm yapıp yanında ayranla nefis olur. Evet, ciğerlerimiz pişti. Yanına dilerseniz bol soğan salatası yapabilirsiniz, soğanlı. Ben hem soğan salatası hazırladım hem de tablacı salatası hazırlayarak sunumumu o şekilde yapacağım. Yanına da bol köpüklü ayranla. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun.